Evet, adım Aşkın, soyadım Çakmak. Akgün Hopa Koyuncular Köyü'nde Hangi mevsimdeyiz? Nisan ayında. Nisan'ın 16'sındayız. Zalna'daki Koyuncular Köyü'nde. Köyündeyiz. Şöyle şu sırtın arkası hopa ve artık çiçekler, polenlerin tam açtığı zamandayız. Tam güneşi gördüğümüz gün mü? Evet, güneşi dün ve bugün çok iyi hissettik. 23-24 derecelere çıktı. Toprak. Bundan sonra arı soğuğu yemez herhalde. Bu yani 17-15 derecelerin altına düşmedikten sonra arı baharı karşılamış olur. Ha. 15 derecelerin altına düşmemesi lazım. 17-18 dereceler, 20 dereceler arı için yeterlidir. Şimdi normalde kıştan çıkan arıya 2'ye 1 yani 2 kilo şekere 1 kilogram su ile katı şerbet yapılır. Bahar dönemine doğru ilerledikçe oranlar değişir. Daha da mı incelir? Daha da incelir. Ama ilk kıştan çıkınca biraz katı, koyu bir şerbete ihtiyaç duyuyor arı. Kıştan ilk çıktığı zaman arıya ilk başta bir öncelikle şeker, pudra şekeriyle balın karışımıyla oluşturulan kekvari adı verilen yumuşak bir gıdası yapılır. İlk kıştan çıkınca o verilir, kek. Yani 1 litreye suya 1 litre şeker. Evet. İlk kıştan çıkınca önce kek verilir. Daha sonra 2 kilogram şekere 1 litre su. İlk başta bu bahar dönemi ilerledikçe arının şerbete ihtiyacı azaldıkça oran değişebilir. Yani biz o bahardan çıktığı zaman nasıl anlayacağız? Mesela Mart ayı mı, Şubat ayı mı? Şimdi mevsim. Nisan'ın sonlarına doğru çiçekler ve polenler. Hangi çiçekler açınca mesela hangi çiçek? Karayemiş, meyve, erik, armut çiçekleri açar. Bu akımlar başladıktan sonra, çiçek akımı başladıktan sonra, polen akımı başladıktan sonra arının şerbete ihtiyacı yavaş yavaş azalır. Bunu da arının şerbeti tüketim oranıyla anlayabiliriz. Yani şerbeti ne kadar hızla tüketiyor, ne kadar yavaş tüketiyor, oradan anlayabiliyoruz. Şu dönemde arı da zaten şimdi birazdan göreceğiz. Arı da çok yüksek oranda yumurta ve üretim olduğu için, nüfus çoğalması olduğu için aşırı gıdaya ihtiyacı var şu dönemde arı. Bir koloni yaklaşık yılda 500 kilogram civarı bir bal veyahut da işte nektar, şerbet tüketimi yapmaktadır. Şimdi bazı tüketicilerde mesela hani kıştan çıkıldığı zaman neden arıya şerbet veriliyor? İşte şerbet verildiği zaman arıya balla karışıyor gibi söylemler olabiliyor. Her arıcı şeker veriyor ama vermek zorunda ama bal şekerli olmuyor. Şimdi şöyle, siz bal akımı başladığı dönemde şerbet verirseniz arıya, evet şerbet bala karışır ama şimdi göreceğiz. Birazdan peteklerin içlerini açtığımız zaman. Tabii ki de hani gönül ister ki balı şerbetlendirelim, balı sulandırın, daha doğal bir arıya gıda verin ama hani böyle bir ekonomik bütçe kimsede olmaz kolay kolay. O yüzden şekerle şerbet yapılıp arılar beslenmektedir. Anladım. Yani şimdi birazdan da göreceğiz bu vermiş olduğumuz şerbetin bal dönemindeki koyacağımız kata çıkma ihtimali çok düşük. Çünkü 10 çerçevenin 10 tanesinde yumurta var. Sürekli tüketim var. Hatta arıların içinde yiyecek balı bile yok şu dönemdeki biz takviye vermek zorunda kalıyoruz. Yiyeceği olmadığı için. Şerbetimize kekik suyu katıyoruz. Daha sağlıklı tüketebilsinler diye. 1 litre şeker, 1 litre su. 2 kilogram şeker, 1 litre su. Katı bir şerbetle başlıyoruz. Şimdi 1 kilogram şekere 1 litre su. Yani oran düşebiliyor. İçine kekik suyu, vitamin koyuyor musunuz? Kekik suyu ve vitamin koyuyorum. Vitaminden kastımız şu. İnsan vücudunun, insan bağırsaklarının ihtiyaç duymuş olduğu probiyotiklerin aynısına arılar da ihtiyaç duymaktadır. Bu şeyde probiyotik olarak probiyotik değerleri yüksek vitaminler vermekteyim. Tamam. Artık bu benim son şerbet verişim olacak buna. Fazla şerbet vermek de arıya yumurta alanı bırakmaz bu sefer. Çok şerbet veririz.
arı yumurta atacak alan bulamaz. Polenle delikleri kapanır. Bu sefer arı ilerleyemez. Bal sezonuna kadar gidemez. Başlayalım mı? Şimdi bu arımız kıştan çıkmış. Arı geçmişime bakıyorum. Anayı değiştirmişim. 2021'de meme çıkmış demişim. 2021'de yeni ana tamam demişim. Bunun arının anne arası 2021 yılında. Kıştan çıkmış. Şu anda yani bu şekilde olması normaldir. Bal akımına daha var. Muhtemelen yetişecektir. Arının bütün teknik olarak detayına bakacağız. Ana durumu nedir? Neden bu şekilde 5 çerçevede hala ilerleyebiliyor mu, ilerleyemiyor mu bakacağız. Bu şekilde kışa girerken arayı sıkıştırıyorum. Hem sağ taraftan hem sol taraftan. Straforla sıkıştırıyorum. Kışın iç sıcaklığını daha rahat koruyabilsin. Sağdan soldan nemden de rutubetten etkilenmesin diye. Bu şekilde arayı kışından sıcaklığını sağlayabilsin diye izole ediyorum. Şimdi bu arımızla bakacağız. Evet, bu görmüş olduğumuz kapalı yumurta. Burada küçük günlük yumurtalar vardır. Günlük yumurtayı nasıl anlıyoruz? Kalem ucu şeklinde, kurşun kalem ucu şeklinde, 0.5 kalem ucu şeklinde beyaz beyaz. İçlerinde gözle bazen zor da görülebilir. Kameradan bilmiyorum tam net çıkıyor mu. Size bu kolonide ana arıyı göstermek istiyorum. Ana arıyı bulmak istiyorum. O yüzden biraz detaylı bakıyorum. Arıcı olmanın ilk kriteri mi? Ana Evet, arıyı görmek. ana arıyı da görebilmek tecrübeye dayanır biraz. Fark edebilmek de öyle söyleyeyim. Ben şimdi şu Kafkas arısının en büyük özelliklerinden biri aşırı saldırgan olmamasıdır. Normalde Corneol, Belfax gibi arılara çalıştığınız zaman böyle sürekli maskenize vurur. Ben şu anda Kafkas arısıyla çalışıyorum. Irkımın orijinalliğini anca yakalayabildim. Bu şekilde arıya sağlıklı ve yavaş yaklaşırsanız arı saldırmaz kolay kolay. Ama bunu söylemiş olduğum için şu anda saldırabilir. Peki ana arının kalitesini, yumurta atma şeklini biraz onları bir açıklar. Şimdi bu dönemde ana arının yumurta kalitesini şuradan test edebiliyoruz. Normalde ana arı komple kitap gibi yumurta atması gerekiyor. Hiç aralarda boşluk olmaması gerekiyor. Bu ana arıda evet biraz iyi atmış ama çok iyi değil. Ana arının yani çok iyi olamamış. Çok iyi başarılı bir yumurta atma şeyi düzeni yok. Zaten şunu da söyleyebilirim ki bir kolonide en önemli etken, en önemli unsur bir koloninin ana arısının iyi olmasıdır. Eğer bir koloni iyi değilse ana arısı iyi değildir. Yaşlıdır ya da ırkı iyi değil. Yaşlıdır, ırkı iyi değildir, verimsizdir, hastalık geçirmiştir, iyi üretilememiştir veyahut da. Şimdi bu arıcılık böyle çok kısa bir şekilde anlatabileceğimiz bir durum değil. Biraz çok fazla teknik detay var. Ve öncelikleri dayanır. Ama bunun anası genel olarak iyi. Yani yumurta atma düzeni çok kötü değil. Başarılı bir anne arı ama bu muhtemelen kıştan biraz güçsüz çıktı. Kıştan güçsüz çıkmış olduğu için biraz da ilerlemekte geç kaldı. Aslında çok geç kalmış da değil. Daha bal sezonumuza 1,5 ay var. Bu 1,5 ay gibi bir süre zarfında muhtemelen bu arımız kendini tamamlayacaktır, toplayacaktır. Yumurta atım seviyesi gayet düzgün. Şimdi bu çerçevelerde de şeyimiz var. Bu çerçeveler normalde geçme çerçeveleri. Ana arıyı gördük. Nerede ben gördük? kaldırır görmez gördüm. Siz görebiliyor musunuz? Abi ben görebiliyor muyum? Ben gördüm. Size göstereyim. Şu. Ha tamam. Ana arımız. Yaşlı bir ana arı değil. Ana arı da şöyle. Petek ana arıyı üretmiş olabiliyor. Petek iyi bir ana arı üretmiş olabiliyor. Fakat ana arı döllenmeye çıktığı zaman yukarılara uçuş zamanında dışarıdaki erkek arının da şeyi önemli yani. Erkek arının da verimliliği önemli. Kalitesi mi? Daha önce bahsettiğiniz gibi dışarıdaki bir koloni erkek arı ile çiftleştiği zaman melezleşiyor.
Tabii şimdi benim Kafkas ana arım dışarıda çıktı, gitti. Belfax bir erkek arayla çiftleştiği zaman ister istemez otomatikman bir melezleşmiş oluyor. Şimdi bu koloniyi biraz daha gelişim amaçlı desteklemek istiyorum. O yüzden 0 ham petek vereceğim buraya. Bu vermiş olduğum ham peteği şişirme yapma oranına göre koloninin bal sezonuna yetişip yetişmeyeceğini, istekliliğini, gelişme arzusunu anlayabileceğim ben şahsen. Eğer bal sezonuna yetişmeyecekse bu koloninin anası muhtemelen mevsimsel olarak sıcaklıklar aniden düşüş gösterebiliyor. Örnek veriyorum. Şöyle teknik olarak daha detaylı anlatayım. Böyle bir kolonimiz illaki denk gelecektir bize. Şimdi bu ham peteği buraya verdik. Bizim arımız sağ taraftan çalışıyor. Ham petek burada şu anda. Ham peteği şişirdi. Günlük yumurtasını attı. Bu soldaki kapak çerçevemiz. Şimdi bu arı bu yumurtayı attı. Ama olası bir ani ısı düşüklüğünde, gece ısı sıcaklıklar düştüğü anda bu arı bu günlük yumurtaları terk edip kapalı yumurtaya kendini kapatacaktır. Kapalı yumurtayı sıcaklaştıracaktır. Dolayısıyla ne olacak? Bu çerçevesini boş bırakmış olacaktır. Bu sıcaklıklarda hava açtığı zaman da bu sefer bu çerçevenin içindeki yumurtaları alıp dışarı atmak zorunda kalacak. Biz o yüzden şimdi arıyı tek tip çalıştırıyoruz. Sağdan sola doğru çalıştırıyoruz. Burada bu arıyı buna yumurtası bunu şişirdiği anda, yumurtayı attığı anda ben 2 gün sonra kontrol edeceğim. Şişirmiş, kabartımını yapmış, yumurtasını atmış ise eğer bunu ortaya alacağım. Yani sol tarafa kapalı yumurta bırakmak zorunda kalacağım. Çünkü kapalı yumurtayı ne kadar terk etse kovan iç sıcaklığından dolayı kapalı yumurta kolay kolay ölmez. Ama günlük larvalar beslenmediği anda olası bir sıcaklık kaybında arı daralacağı ve sıkışacağı, yumağa gireceği için az da olsa günlük yumurtanın son çerçevede bahar döneminde kalması sağlıklı olmayacaktır. Yazın bu dediğin geçerli değil. Yazın bu dediğim geçerli değil. Yazın ne şekilde olursa ama bahar döneminde arı olası az mevcuduyla çok iş yapmaya çalıştığı için o yüzden yani dönemsel olarak dikkat etmek gerekir. Şu anda bu arının benden mum istediğini şuradan anlayabiliyoruz bakın. Mum asmış. Ben bunu sağlı sollu sıkıştırmıştım bu koloniyi. İyi bir beslemeye tabi tutmuştum. Bu kolonim iyi bir gelişime sağlamış şu anda. Ben mum getirip geliyorum. Şimdi burada ana arı yumurta attığını da göreceğiz bu peteklere, bu mumlara. Şöyle. Bu tamamen benim hatam. Bu tamamen benim hatam. Ben daha erken buna müdahale edebilirdim. Bu oluşuma izin vermeyebilirdim. Şimdi ana arı günlük yumurta bile atmış burada görebiliyorsanız. Küçük larvatları. İşte ana arı burada olabilir, o yüzden biraz dikkatli olmak zorundayım. Ne kadar zamandır arının yanına? Yaklaşık bir haftadır gelemedim. Pazar günlerinden pazar günlerine gelebiliyorum. Ticaret. O arada kendi durmuyor, çalışmaya yapmış. devam ediyor. İşte bu arıda daha erken bakılabilirdi, daha erken müdahale edilebilirdi. Bu şekilde arı boşa çalıştırılamayabilirdi. Şu anda arı burada boşa çalışmış oldu yani. Gereksiz yere boşa çalışmış oldu şu durumda. Yani daha doğrusu senin istediğin düzende çalışmadı. Evet, benim istemiş olduğum düzende çalışmamış oldu arı. Şu anda bu çerçeveyi de beğenmiyorum. Bu çerçevem de aşağısı eskimiş, böyle şey yapmış. Ben bunu üst katta kullanacağım daha sonra. Bunu işaretleyeceğim. Üst kat, yani peteğe kat atarken kat atacağım dönemde bunu üst kata alacağım. Yani bal akım bölümünü alacağım.